Zamanı geriye, rüzgarın yön verdiği o sonsuz bozkıra çeviriyoruz. Tasarlayıp 3 boyutlu yazıcıdan çıkardığım bu 3 figür, Altaylardan Orhun Vadisi'ne uzanan coğrafyanın sessiz bekçileridir. Yani balballar. Baskı aşamasını geride bırakıp destekleri sökerken 1000 yıllık bir rüzgarı, bozkırın taşlaşmış hafızasını ve ata ruhlarının hikayesini buraya davet ediyoruz. Şimdi zamanın dilsiz tanıklarını uyandırma vakti. Bozkır insanı için toprak sadece üzerinde yaşanılıp göçülen bir yer değildi. Gökle yer arasında bir köprüydü. Ölüm ise bir son değil, sadece yön değiştirmek, uçmağa yani öteki yakaya göç etmekti. İşte bu göçün ardından geride kalanlar giden kahramanın aziz hatırasını toprağa çivilemek isterlerdi. Balbal kelimesi eski Türkçe'de vurmak, yere saplamak anlamına gelen bal kökünden gelir. Yere dikilen zamanın yıpratamayacağı o bengü taşlardır bunlar. Eski Türk inancına göre bir savaşçı hayattayken kaç düşmanı alt ettiyse o düşmanların ruhları öteki dünyada kahramana yoldaş ve hizmetkar olurdu. Dikilen her bir balbal o alpin yendiği bir alpi ya da koruduğu bir sınırı simgelerdi. Ancak bu taşlar sadece zaferin çetelesi değildi. Her biri Yu adı verilen cenaze törenlerinde bozkırın bağrına saplanan birer saygı duruşuydu. Peki bu gizemli taşlar ilk ne zaman dikilmeye başlandı ve arkasında hangi devletlerin izleri var? Balbalların tarihi düşündüğümüzden çok daha eskiye dayanıyor. İlk örnekleri milattan önceki yüzyıllara, yani yaklaşık 2500-3000 yıl öncesine, Avrasya steplerinin ilk savaşçıları olan İskitler yani Sakalar dönemine kadar uzanıyor. İskitlerin diktiği bu ilk taşlar daha kaba, insan silüetini andıran ama detayları çok belirgin olmayan dikitlerdi. Asıl altın çağını ve sanatsal estetiğini ise Asya Hun Devleti, Göktürkler, Uygurlar ve Kırgızlar döneminde yaşadı. Özellikle Göktürkler döneminde bu taşlar artık sadece kapataslak yontulmuş kayalar olmaktan çıktı. Savaşçının zırhı, kemerindeki tokası, saç örgüsü, tuttuğu kadehi ve pusatı en ince detaylarına kadar taşa işlenmeye başlandı. Moğolistan'daki Orhun Vadisi'nden Kırgızistan'daki Isık Gölü kıyılarına, Altay dağlarından Ukrayna steplerine kadar nereye giderseniz gidin, bu devletlerin diktiği binlerce balbalı hala ayakta görebilirsiniz. Tarihçiler bu heykelleri incelerken sadece inanç dünyasını değil, o dönemin Türklerinin nasıl giyindiğini, saçlarını nasıl taradığını, hangi silahlarını kullandığını da öğreniyor. Yani karşımızda duran bu figürler aslında taştan birer fotoğraf albümü. Boyadığımız bu üçlü kompozisyon aslında bozkırın sosyal ve manevi hiyerarşisini sessizce özetliyor. Her bir figür o dönemin insan tipolojisine dair benzersiz ipuçları barındırıyor. En soldaki figürle başlayalım. Başında sivri uçlu, kulakları ve enseyi örten tipik bir bozkır miğferi var. Dikkat ederseniz göğsünün hizasında eliyle bir kadeh tutuyor. Bu Türk kültürünün en kutsal ögelerinden biri olan ant kadehidir. Türkler bir anlaşma yaparken, dostluk sözü verirken ya da kağanlarına sadakat yemini ederlerken o ant kadehinden kımız içerlerdi. Sol elinde ise pusatı yani kılıcı asılı duruyor. Bu figür adaleti, sözün namusunu ve hem savaşçı hem bilge olan o kurucu ata ruhunu simgeliyor. Ortadaki figüre geçelim. O da benzer bir miğfer taşıyor. Ancak duruşu çok daha tetikte ve savunmacı. İki eliyle kemerindeki pusatının kabzasını sıkıca kavramış durumda.
Eski Türklerde kemer ve kılıç bir erkeğin özgürlüğünün, rütbesinin ve onurunun en somut göstergesiydi. Kemer takmak boyun eğmemenin sembolüydü. Bu figür her an pusatını çekmeye hazır, bozkırın sınır boylarını koruyan kahramanların, yani Alplerin temsilidir. Ve en sağdaki üçüncü figür. Diğer ikisinden tamamen farklı bir felsefeyi barındırıyor. Başında savaşçı miğferi yok, hatları daha yumuşak, saçları veya bir başlığı var. Kolları gövdesinin üzerinde saygıyla kavuşmuş. Bu duruş bozkır heykel sanatında iki anlama gelir. Ya derin bir teslimiyeti ve saygıyı gösterir ki bu durumda yenilmiş ve öte dünyada hizmet etmeyi kabul etmiş bir düşman figürüdür, ya da soyun devamlılığını, bereketi ve koruyuculuğu simgeleyen bir kadını, yani Umay ana kültürünü yansıtır. Bir alp bu dünyaya gözlerini yumduğunda onun için büyük bir cenaze töreni, yani yuh töreni düzenlenirdi. Tabii kahramanlarımızın gömüldüğü o gizemli ve zengin yeraltı mezarlarından, yani kurganlardan bugün bahsetmeyeceğim. Onların sırrını, koruyucu tılsımlarını ve içlerinden çıkan hazineleri bir başka videoda tamamen onlara özel olarak detaylıca ele alacağız. Biz bugün o mezarların dışındaki törene, yeryüzüne dikilen bu taşların manevi gücüne odaklanalım. Yuh gününde çevre boylardan gelen yüzlerce atlı mezarın etrafında feryat ederek döner, yas tutardı. O törenin en can alıcı anı ise balbalların dikilmesiydi. Savaşçının silah arkadaşları sırayla öne çıkar, onun kahramanlıklarını anlatırdı. Bu alp halkını korumak için şu savaşta canını ortaya koydu, şu düşmanı alt etti denirdi. Anlatılan her bir yiğitlik için tören alanına güneşin doğduğu yöne, yani doğuya bakacak şekilde bir balbal dikilirdi. Kimi büyük hakanların mezar alanlarında yan yana kilometrelerce uzanan balbal sıraları olurdu. Bozkırın o uçsuz bucaksız ıssızlığında, ay ışığı altında yan yana dizilmiş yüzlerce insan suretli taş hayal edin. Onlar sadece ölenlerin gücünü değil, geride kalanların sadakatini ve toprakların sahipsiz olmadığını haykıran dilsiz bir orduydu. Gövdedeki taş dokusu tamamlandıktan sonra şimdi alt kısımdaki o görkemli yazıya odaklanıyorum. Balbal. Bu harfleri altın sarısına boyamayı seçtim. Çünkü altın Türk mitolojisinde ve devlet geleneğinde kutsallığı, kağanlık gücünü ve güneşin yaşam veren enerjisini temsil eder. Esintili gövdenin altındaki o altın parıltı taşa hak ettiği o asil duruşu veriyor. Zaman akıp geçti. İnançlar değişti, coğrafyalar değişti. Türkler İslamiyetle tanıştı. Ama bu taş dikme geleneği bir anda yok olmadı. Sadece ruhu korunarak form değiştirdi. O insan suretli balballar zamanla Selçuklu ve Osmanlı mezar taşlarındaki o eşsiz şahidelere, başlarında miğfer veya sarık taşıyan sanat eserlerine dönüştü. Bugün Anadolu'nun en ücra mezarlıklarında karşılaştığımız o vakur dikili taşlar aslında 1000 yıl öncesinin balballarından miras kalan o derin genetik hafızadır. Bugün burada bu modeli tamamlarken geçmişimizin o kopmayan bağlarını, unutulmaya yüz tutmuş bir hafızayı yeniden gün yüzüne çıkarıyoruz. Ve işte model tamamlandı. Karşımızda duran bu üçlü figür artık asırlar boyu bozkırın ayazını yemiş, güneşinde kavrulmuş gerçek birer bengü taş gibi vakur ve sessiz. Tarih sadece tozlu raflardaki kitaplarda yazan soğuk kelimelerden ibaret değildir. Tarih bazen bir taşın kıvrımlarında, bazen bir kadehin tutuluşunda, bazen de bugün olduğu gibi bir fırçanın ucunda yeniden nefes alır. Masanın üzerinde duran bu üç muhafız bana her baktığımda köklerimizi, o uçsuz bucaksız bozkırları ve rüzgarların fısıldadığı ata ruhlarını hatırlatır. Bu yolculukta bana eşlik ettiğiniz ve balbalların kadim hikayesine ortak olduğunuz için teşekkür ederim.
Atalarımızın ruhu yolumuzu aydınlatsın. Bir sonraki tarih yolculuğunda görüşmek üzere. Esen kalın.